Belki oyundaki kıyafetler ve desenler parayla alınabilir ama parayla alınamayacak tek şey belki de o sağlam oyuncular dediğiniz kaliteli insanlardır. Bu insanlar genelde 4-5 yılını verir ve artık bir şeyleri temele oturtturan, ayarları, hassasiyeti belirli olan insanlardır. Sürekli girdiğiniz zaman diğerlerine farkını ortaya koyarak kendini belli eder. Ama siz bu kişiler olmak için 4-5 yıl harcayıp sürekli turnuvalara katılıp hassasiyetinizi, ayarlarınızı, her şeyinizi halledip ve binlerce ton iş yapıp gerçekten bu oyunda böyle mi gelişeceksiniz? 4-5 yıl. Gerçekten az mı? Bence değil. İşte bugün ne yapacağız? 4-5 yıl vermemenizi sağlayacağız. Bugün konfigürasyon yaparak rakiplerimizin önüne geçeceğiz. Ondan daha iyi olacağız. Sadece ondan değil, herkesten daha iyi olacağız. Bugünkü motivasyonumuz bu. Videoya başlarken neleri anlatacağımı söyleyeyim. Öncelikle bu bir seri olacak ve serinin her aşamasında bir olayı anlatacağım. Bugün ben aimbot anlatacağım. Aimbot nasıl yapılır? Hangi silahlarda nasıl işler? Bunu anlatacağım. İsterseniz videoyu geçelim, daha da uzatmayalım. Serinin ilerleyen videolarında da Magic Bullet nasıl yapılır? Sekmeme nasıl yapılır? Çimler nasıl kaldırılır? Gökyüzünün rengi nasıl değiştirilir? Bunları anlatacağım. O zaman başlayalım. Gördüğünüz gibi burada bir tane klasörüm var. Bu klasörü ben Telegram kanalımda ücretsiz bir şekilde paylaştım. Bundan hiçbir ücret talep etmedim. Herkese açık girip indirip bilgisayarınıza kurabilir veya telefonunuzdan görüntüleyebilirsiniz. Klasöre çift tıklıyorum. Burada bana Shadow Tracker Extra ve Content olmak üzere klasörün içinde iki tane daha klasör çıkıyor. Engine'le hiç uğraşmayacağım. Yabancı terimler olmasın diye olabildiğince Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım her şeyi. Ama belki bir yerde benim de İngilizcem yetmeyecek. Ama elimden geldiğince yardımcı olacağım. Engine motor demek ve bizim burada ilgilendiğimiz bir şey yok. Biz burada Shadow Tracker Extra ile ilgileniyoruz. Ondan dolayı Shadow Tracker Extra'nın içine girdim. Engine'i de belki ilerleyen bölümlerde anlatırım. Burada Config Content Plugins denen 3 tane klasör var. Oyunun asıl dosyalarının olduğu klasör Content. Bizim configle veya plugins'le işimiz yok. Yani bu iki dosyayla işimiz yok. Biz ortadakiyle uğraşacağız. Veya buradakilerle de işimiz yok. Zaten baktığınız zaman bu ekrandaki şu an gördüğünüz dosya ne kadar berbat bir dosya ki içeriği bile yok. 0 kilobayt. Gördüğünüz dosya boş şu anda. Neden burada? Çünkü ayrıştırırken orada olmuş. Oyun onu oraya eklemiş. Biz bir şey yapmadık, müdahale etmedik. Bu dosya ne işe yarıyor şu anda gördüğünüz? Hiçbir işe yaramıyor. Siz geliştirici misiniz? Hayır. Oyunu siz mi baştan yarattınız? Hayır. O zaman sizde bir ilgisi yok. Bu dosya tamamen geliştiricilerle alakalı. Bizim burada ilgileneceğimiz size dediğim gibi content yazan klasör. İki kez basıyorum ve içine giriyorum. Burada oyunda gördüğünüz her şey var. Burası tam bir cennet gibi diyebilirim size. İstediğiniz zaman karakteri tutarsınız, istediğiniz zaman arabayı tutarsınız, istediğiniz zaman kıyafetleri tutarsınız. Giriş animasyonlarını, yazı fontunu, sesleri, oyun depolamasını buraya sakladı tamamen. Oyunda gördüğünüz her şey burada. Çimler burada, ağaçlar burada, araçlar burada, mekanikler burada, animasyonlar burada. Gördüğünüz kartala kadar burada. Oyunda animasyon kısımlarını es geçtim. Bir de petler vardır ya, yani hayvanlar. Şu anda halen var mı bilmiyorum ama bu hayvanlar da burada. Oyunda gördüğünüz giriş yaptığınızdan itibaren her şey burada. Ve klasörlerin içinde. Hangi klasörde ne var? Değil mi? Evet, aklımıza bu soru geliyor ister istemez. Her klasörde farklı bir özellik var. Biz bugün aimbot'a odaklanacağız. Aimbot için buradan Arts Alt-Player Blueprints klasörünü inceleyeceğiz. Diğer klasörler bugünlük bizim için önemli değil. Ama bu demek olmuyor ki hiçbir zaman önemli olmayacak. Yeri geldiği zaman diğer videolarda bu kalan klasörlerde önemli olacak bizler için. Onlardan da ayar yapacağız. İki kez tıkladım üzerine ve klasörü görüntüledim. Burada ilgileneceğimiz klasör hangisi? Ya bir sürü klasör var. Aklıma sığmıyor bunlar. Hangi klasörde ne yapacağım? Endişe etme. Ben anlatacağım zaten hepsini. Burada da ilgileneceğimiz bir klasör var sadece. Hangisi? Şu anda ekranda gösterdiğim klasör. Üzerinde silahlar yazıyor. Bu klasörle ilgileneceğiz. Diğer klasörler şu anda umurumuzda değil. Biz diğer klasörleri içeren bir video mu çekiyoruz? Hayır. Sadece Weapon. Weapon'a çift tıklayıp gireceğim. Burada hangi klasöre tıklayacağız ya? Gerçekten akıl almayacak kadar çok klasör var. Neden oyun böyle yapmış ki? Oyunun böyle yapmasının temel bir sebebi var. Oyunun bir sürü verisi var. Bir sürü animasyonu, bir sürü paketi.
Yani o kadar çok verisi var ki bunları karıştırmaması lazım. Sizin nasıl ki bir sürü bozukluklardan oluşan 1000 liranız varsa ve 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş gibi böyle ayrıştırılmış biçimdeyse 1 liraları ayırmalısınız. 25 kuruşları ayırmalısınız. Sizden çıkıp da biri 1 liraları isterse ona bütün parayı veremezsiniz. Çünkü içinde 25 kuruş da var, 50 kuruş da var. Oyun böyle bir yapıda. Her şey ayrı, düzenli, tertipli. İsteyen istediğini bulabiliyor. Buradan ilgileneceğimiz klasör ne peki? Main weapon. Diğerleri umurumuzda değil tabii ki de. Ondan çift tıklayıp açtım. Burada da bir sürü klasör var ama merak etmeyin, işin sonuna geldik. Burada yapacağımız tek şey bir dosyaya girmek olacak. Bu klasörler bile umurumuzda değil şu anda burada. Burada sadece önemli olan burada gördüğünüz BP Atria Shot Weapon Base yazan dosya. Peki bu dosyanın içinde neler var ve bu dosya seçilmiş dosya mı, biz şu an bu dosyayı açmaya çalışacağız ve içini görüntüleyip değiştireceğiz bir şeyleri? Hayır, seçilmiş falan değil. Her dosyanın kendi özel özellikleri var. Bizim de bugün özelliğimiz bu klasörün içinde, bu dosyanın içinde. İki kez çift tıklayıp açıyorum. Açtığım zaman OASET GUI ile açtım. OASET GUI'nin yeni bir versiyonu varmış ancak ben yüklemek istemediğimi söyleyip hayır diyorum. Ve ekrana ortaladığım zaman açılan klasörü şu anda içeriğini görüntüleyebilir haldeyim. Buradan ne yapacağım? Export Data'ya basacağım. Export Data'da aşağı doğru geleceğim ve buradan da Shot Weapon Entity bulup ona basacağım. Şu anda 201. satırda. Muhtemelen sizde de 201. satırda. Hatta muhtemelen değil, kesinlikle. Çünkü ben şu anda gördüğünüz dosyayı Telegram'a yükledim. Buradan 201. satıra geldim. Tabi yanlış satıra gelmişim. Shot Weapon Entity Gen Variable olacak. 229. 201. değil, 229. Şu anda ekranda gördüğünüz doğru satır. 229'uncuya basıyorum. İki kez bastım. Aşağısında açılan da bastım. Şu anda silahın ayarlarının olduğu yerdeyiz. Silahın derken hani belli bir silah mı yapıyoruz? Hayır. Silahların. Yanlış kullandım. Silahın değil. Silahların olduğu klasördeyiz. Birçok silah bu klasöre bağlı. Burada yapacağınız değişiklik tüm silahları neredeyse etkiliyor. Ama tamamını demiyorum. Neredeyse diyorum, farkındaysanız. Çünkü bazı silahlar buranın istisnasında kendi özel ayarlarını yapıyorsunuz. Burada bugün aimbot yapacağız. Peki ne yapacağız şu anda tam olarak ve ekranda neler görüyoruz? Ekranda birçok şey görüyorsunuz. Neyi görüyorsunuz? Örnek vereyim. Silahın ateşleme hızını görüyorsunuz. Silahın bir klipte, yani bir şarjörde alabileceği maksimum mermi sayısını görüyorsunuz. Ekstra ben buna klip eklersem, yani ekstra şarjör eklersem veya şarjörün bir seviye üstüne alırsam, 2 seviye şarjörle de 3 seviye şarjör bulursam vesaire. Şu anda şarjörün seviyeleri yok ama örnek veriyorum. Bunda ne kadar depolama elde edebileceğim mermiler konusunda 40 tane yazıyor. Shot interval mermi hızından bahsediyor. Mermilerin ilerleyişinin hızından bahsediyor. Ne kadarmış? 0,086. Aşağılara geliyorum. Burada neler var peki? Bakıyorum, sekmeme ayarları var. Burada şu anda ekranda tıkladıklarım sekmeme ayarları. Bunun aşağısında ne var? Crosshair ayarları var. Bunların aşağısında ne var? Çantaya silahı koyarkenki ve çantadan geri yere bırakırkenki hız var. Her şey burada var. Ama biz bugün aimbot yapacağız. Ondan buraya odaklanalım. Burayla bir işimiz yok aslında. Buradan Shot Weapon Entity'nin üstüne iki kez daha tıkladım. Burada önemli olan Auto Aim'in config yazan satır. Buna da iki kez tıkladım ve görüntüledim şu anda. Burada Auto Range ve Inner Range olmak üzere iki tane bölüm var. Buradan yapacağımız tek şey çok basit bir şey aslında. Burada value, yani değer, Türkçesi değer demek. Değer yazan satırların hepsini 999 olarak güncelleyeceğiz. Hepsini ben şu anda videoda sizlerle beraber 999 olarak güncelliyorum. Neden güncelliyoruz? Burada eğimle ilgili birkaç ayar var ve bunları en yüksek seviyeye getiriyoruz. Inner range'i de girdim. Hepsini 999 yaptım. Aşağı doğru gidiyorum. Burada farkındaysanız sol tarafta İngilizceleri yazıyor. Neleri 999 yaptığımızı sağ tarafındaki İngilizcelerini Türkçe'ye çevirerek görebilirsiniz. Mesela speed rate veya crouch speed, yerde sürünürken ki veya eğilirken ki, sağa sola dönerken ki, düz giderken ki hızlar. Bunlar hep hızlarla alakalı.
Burada 999 yaptım hepsini. Ardından CTRL-S diyorum veyahut da çıkma simgesine basıp kaydet deyin. Ben CTRL-S'ye bastığım için bana kaydet diye sormayacak. Direkt olarak çıkabildim. Burada ne oldu? İşin sonunda iki tane fazla dosyam çıktı burada. Neden? Oyun diyor ki ya sen yanlış bir değişiklik yapabilirsin. Sen 999 yerine 700 yazacaksındır. Ah eyvah! Eski değerini hatırlamıyorum ki ben eski değerine getireyim. Dememen için bug dosyası çıkarıyor. Bug dosyası kendi orijinal halleridir bunun. Eğer sondaki bug'ı silip o asset haline getirirsen eski dosyaya kavuşursun. Mesela nasıl olur? Şu anda ben yanlış düzenledim diyelim ekranda gördüğün dosyayı. Bunu siliyorum. Bunun uzantısını da siliyorum. Ve bak uzantılarını da dosyanın sonundan kaldırıyorum. Şu anda tekrardan her şey eskisi gibi olacak. Giriyorum dosyama. Export data dedim. Şu anda ekranda sadece beni izlemen yeterli. Gördüğün gibi hiçbir şey 999 değil. Aynı eskisindeki gibi. Yani oyun eğer bir yanlışlık yaparsan bunu anında telafi edebilmen adına böyle bir sistemi yapmış. Birini yanlışlıkla düzenlersen eskisini görmen için böyle bir sistem yapmış. Şu anda aimbot'umuzu tamamladık genel olarak silahlar için. Bunu tekrardan paketleyip oyuna entegre edersek ne oluyor? Sekmeme diyorum. Aimbot dosyamız başarıyla kurulmuş ve kullanıma hazır hale geliyor. Oyuna girip bizzat da deneyimleyebiliyorsunuz. Eğer videoda bahsi geçen klasörlere erişmekte sıkıntı çekiyorsanız veya tek bir videodansa diğer videoları da izlemek istiyorsanız, hızlı bir şekilde halletmek istiyorsanız, zaman kazanmak istiyorsanız, ben şu anda aimbot'u öğreniyorum ama crosshair'i de yapmak istiyorum, sekmemeyi de yapmak istiyorum diyorsanız bir paketim var. Bu paket neyle alakalı? Konfigürasyon eğitimi ile alakalı. Bunu da kanalımda paylaşıyorum. Eğer ilgileniyorsanız konfigürasyon paketini satın alıp birebir özel size anlattığım, canlı yayında anlattığım videolardan yararlanabilirsiniz. Canlı yayında anlattığım kesitlerden yararlanabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Aimbot nasıl yapılır? Kısaca buna cevap verdim. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.